Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenini araştırma çalışmalarımız sonuçta geldiğimiz noktada insanın evriminin esas olarak yalnızca biyolojik yani genetik yapıya bağlı süreçlerle açıklanamayacağını, insanın evriminin esas olarak kültürel evrimle ilişkisi bakımından da anlaşılması gerektiğinden söz etmiştim. Dolayısıyla insanın evrimi, insanın nasıl insan olduğu sürecinin açıklanması çalışmaları ister istemez dilin kökenini de bu perspektiften ele almayı zorunlu kılıyor. Bu noktada insanın neliğine ilişkin tartışmalar bakımından genetik yapının yani bizi biz yapan DNA'nın hücre çekirdeğindeki DNA toplamıyla mitokondrideki DNA toplamının hepsinin bütününün yani genomumuzun bizi esas olarak tarif edebileceğini, yani bizim nasıl bir canlı olduğumuzu, bunun kodlarının neler olduğunu bu toplam DNA kitlesi olarak genoma bakarak anlayabiliriz. Fakat yalnızca bu genoma yani toplam DNA'nın miktarına ve bundaki kodlanmış ayrıntılara bakarak ne olup olmadıklarını anlamak ve anlatmak pek mümkün değil. Şimdi ilk bakışta burada bir genetik biyolojik determinizmle bireysel oluşla ilgili beynin yapısından kaynaklanan kültürel kodlarla gelişen oluşumların ilginç ve karmaşık bir bileşiminin sonucu olduğumuz ortaya çıkıyor. Şimdi bu konunun kavranması insan dilinin kökeninin anlaşılması bakımından da büyük önem taşıyor. Yani sonuçta biz genetik materyalimizde yani DNA'mızda yazılımlı genetik kodlarla bugünkü hale gelmiyoruz. Bizi biz yapan bunların yanı sıra kültürel evrimin sonucu olarak ortaya çıkan adaptasyonlara bağlı olarak beynimizde ve sinir sistemimizde gelişmiş bir takım uyarlanmaların sonucu olarak bugünkü konumuza geliyoruz. Yani kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanın evrimini biyolojik, genetik ve kültürel evrimi iç içe ve birlikte ele alarak anlatmak durumundayız. Zaten insanın diğer primatlardan ayrılma sürecini anlatırken insanın basitçe doğal seçilimin sonucu olarak bireysel ve organik doğal seçilimin sonucu olarak ortaya çıkmadığını Darwin'in sözleriyle grup seçilimi adı altında belli ve farklı mekanizmalara bağlı olarak insanın evrimleştiğini ortaya koymuştu. İnsanın neliği bakımından kültürel özelliklerin ne kadar hayati olduğunu bazı somut örneklerle somutlamıştık. Hatırlayacağınız gibi sürekli olarak vurguladığım gibi kurt çocuk hikayeleri bize şunu gösteriyordu. Toplumsallaşma sürecinden geçmeyen bireyler iki ayak üzerine kalkıp normal yürüyemedikleri gibi herhangi bir konuşma becerisi de geliştiremiyorlar. Demek ki iki ayak üzerine kalkıp yürümek ve konuşma becerisi bizim genlerimizde yazılı bir özellik değil. Bunları ancak kültürel evrimle birlikte belli adaptasyonların sonucu olarak beynimizdeki bir takım öğrenme mekanizmaları ve kültürel aktarımla elde edebiliyoruz. Şimdi bu aslında çok önemli bir ayrım noktası. Yani insanın evrimini salt biyolojik, genetik evrimsel süreçle açıklamamak, bunun yanı sıra kültürel evrimin son derece önemli olduğunu ama biyolojik, genetik evrimle iç içe ve onunla birlikte yürüdüğünü göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi aslında kültürel evrimin mekanizmaları ve gelişmesi de aslında Darwinci evrim teorisinin işleyişinden o kadar farklı değil. Kuşkusuz arada bazı farklar var fakat bu farklar Darwinci teoriyi göz ardı ederek bambaşka bir
bambaşka ilkelerle ve bambaşka düzlemde bu konuyu anlatmamızı ve açıklamamızı gerekli kılmıyor. Sonuçta kültürel evrimin gelişmesi de Darwinci teoriyle çok başarılı ve düzgün bir biçimde açıklanabilir bir olgu. Biyolojik, organik, evrimsel sürecin belli mekanizmaları var. Bunlardan yeri geldikçe zaman zaman söz etmiştim. Neydi bunlar? Örneğin doğal seçilim, genetik sürüklenme, gen akışı ya da gen göçü ve tabii mutasyonlar. Yani genetik sürüklenme ve mutasyonlar aslında bir canlı popülasyonu içerisinde değişik çeşitlemelerin yani varyasyonların oluşmasının temelini oluşturuyorlar. Yani genetik sürüklenme ile ve mutasyonlarla birlikte bir canlı popülasyonu içerisinde farklı bireyler ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkan bu farklı bireyler gen göçü ve doğal seçilimin mekanizmalarıyla birlikte farklı uyarlanmalara, adaptasyonlara dönüşerek yeni türlerin ortaya çıkması sürecini geliştiriyor. İnsan türünün ortaya çıkması ve gelişme sürecine baktığımızda yalnızca bu biyolojik genetik mekanizmalarla süreci açıklayamadığımızı görmüştük. Şimdi bu biyolojik genetik evrimsel sürecin değişik mekanizmalarının yanı sıra bunları etkileyen başka yan faktörler de var. Yani bunlar örneğin cinsel seçilim, eş seçilimi ya da niş inşası veya bazı epigenetik süreçler dediğimiz konular da bu farklılaşmayı etkileştiren ve hep birlikte biyolojik evrimi tamamlayan kültürel evrimin parçaları haline geliyor. Şimdi kültürel evrimden söz ettiğimizde kültürel evrimin işleyişi ve gelişmesi de esas olarak Darwinci kavramlarla ve Darwinci teorinin öngördüğü açıklamalarla uyumlu bir biçimde gelişiyor. Ama arada kuşkusuz farklar var. Şimdi bu farklara dikkat etmediğimizde konunun anlaşılması elbette güç olacaktır. Bu farkları esas olarak 4 başlıkta ele alabiliriz. Yani birincisi örneğin bizim anne babamızdan aldığımız genetik miras somuttur. Yani annemizin ve babamızın kromozomlarında bulunan genetik materyali onların uygun bir birleşimiyle birlikte biz miras alırız. Ama kültürel evrimde böylesi bir zorunluluk yok. Yani biz kültürel evrimleşme süreci içerisinde yalnızca anne babamızdan gördüğümüz, onlardan öğrendiğimiz ya da onları taklit ederek bir takım şeyler yapmakla sınırlanmayız. Onların yanı sıra başkalarından da etkileniriz. Başkalarını taklit ederek ve başkalarından öğrendiklerimizle kendimize yol çizmeye çalışırız. Birinci farklılık bu. İkinci farklılık anne babadan bize miras kalan genetik materyal ve bunun gelişim süreci aslında bizim yaşantımızla ilgili süreç içerisinde fazla bir değişikliğe uğramaz. Yani o bize miras kalmıştır ve onu almışızdır. Fakat kültürel evrimsel sürece girdiğimizde biz yalnızca anne babamızdan değil, örneğin akranlarımızdan, bir takım kanaat önderlerinden ya da geçmişin ünlü şahsiyetlerinden, kahramanlardan, peygamberlerden, onların getirmiş oldukları bir takım sistemlerden ve düşüncelerden de yararlanarak yaşamımıza yön veririz ve belli kararları bunlara göre alırız. Dolayısıyla kültürel evrim bu anlamıyla genetik evrimin sağladığından çok daha hızlı bir gelişmeye neden olabilir. Yani şunu düşünün, anne babamız sadece anne babamızın yanında kalarak onlarla birlikte bir yetişme sürecinden geçmiş olsak öğreneceklerimizle kendi akranlarımızla ve başkalarıyla ilişkilerimizden edindiğimiz deneyim ve tecrübeleri karşılaştırdığımızda bizim çok daha hızlı bir
süreç içerisine girebildiğimizi, anne babalarımızın dışındaki bireylerle ilişkilerimizin bu açıdan çok daha önemli olduğunu kolaylıkla fark edebiliriz. Bu konuyla ilgili üçüncü farklılık şu: anne babamızdan aldığımız genetik materyal, onun DNA'mızdaki kodları sabittir. Yani kuşkusuz bazı örneklerde bunlarda ekleme, çıkarma, bozulma falan olabilir ama bunlar mutasyonların ya da başka bir takım olayların tetikleyicisi olabilecek durumlar. Ama genel olarak baktığımızda anne babamızdan bize geçen genetik miras sabittir ve bunun dışına çıkamayız. Oysa ki kültürel evrimde durum bambaşkadır. Biz temas ettiğimiz farklı ortamlarda, farklı gruplardan, farklı bireylerden çok farklı şeyler öğrenebiliriz ve onları benimseyerek kendimizi anne babamızdan ya da yakın akrabalarımızın hayal etmedikleri ya da onların hiç girmedikleri ilişkilere girebiliriz, bambaşka yönlere gidebiliriz. Dolayısıyla bu da çok önemli bir farklılık olarak ortaya çıkıyor. Dördüncü ve son farklılık da şu: yani genetik materyal anne babadan bize geçtiği gibi bizden de çocuklarımıza geçer. Fakat burada bir ekleme, çıkarma, değiştirme durumu pek yok. Oysa ki kültürel öğrenmede böyle bir şey yok. Kültürel öğrenme bulunduğumuz ilişkilere ve o anki koşullara göre ekleme, çıkarma yapmak, bazı şeyleri göz ardı ederek, bazılarını tercih ederek çok daha farklı birleşimler oluşturma kapasitemiz var. Dolayısıyla bu da kültürel evrimin daha hızlı ve daha etkin bir biçimde rol oynamasına yol açabiliyor. Sonuç olarak geldiğimiz noktada insanın evrimini esas olarak biyolojik, genetik, evrimsel süreçteki aşamaları ve bu gelişmelere bağlı olarak bunların üzerinde kültürel, evrimsel sürecin ayrıntılarını da göz önünde tutarak ele almak durumundayız. Şimdi durum böyle olunca insanın evrimini ve ona bağlı olarak dilin kökenini ortaya koymak çok daha kolay olabilecektir. Bu noktada videonun başlığını tekrar hatırlatmak istiyorum. DNA'mız bizi tarif edebilir ama bizi biz yapmaz. Yani bizi biz yapan aslında bizim kültürlenme süreci içerisinde çevremizle kurduğumuz ilişkiler, bu ilişkilere bağlı olarak edindiğimiz adaptasyonlar ve bu adaptasyonların sonucu olarak miras aldığımız kültürel gelenekleri ve kültürel bilgileri uygulama ve bunları benimseme düzeyimiz son derece önemli. Şimdi mutlaka her arkadaş çevresinde tek yumurta ikizleri görmüşlerdir. Yani bizzat görüp tanımasalar da tek yumurta ikizlerinin genetik materyallerinin birebir aynı olduğunu, çünkü aynı yumurtanın ikiye bölünmesiyle ortaya çıktıklarını bilir. Genetik yapıları birebir aynı olmasına rağmen tek yumurta ikizlerinin iki farklı kişilik, bambaşka özelliklerde, bambaşka tercihlerde, bambaşka huylara ve davranış alışkanlıklarına sahip iki farklı birey olduğunu biliyoruz. Peki bunu sağlayan nedir? Bunu sağlayan işte kültürel evrimin sonucu olarak bireyin çevresiyle ve içinde bulunduğu toplumla kurduğu ilişkilerin karmaşık bütünü oluşturuyor. Dolayısıyla bütün bunlarla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu videoya gelene kadar yaklaşık 2 yıllık süreç içerisinde insan dilinin kökenine ilişkin birçok konuya değindim. Bu birçok konuda insan dilinin kökeninin kavranması için gerekli ayrıntıları uzun uzadıya da tartıştık. Bunlarla ilgili son bilimsel gelişmeler ve bunlardan çıkan sonuçları değerlendirmeye ve bunlardan bazı sonuçlar çıkartmaya çalıştık. Şimdi bütün bu yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın sonucu olarak insan dilinin ne olup olmadığı konusunda benim yaklaşımımın ne olduğunu ya da benim teorimin ne olduğunu bazı arkadaşlar soruyorlar.
Aslında bu sorunun yanıtını bu 2 yıllık süreç içerisinde ele aldığımız konularda ben yanıtlarını vermiş durumdayım. Yani sonuçta insan dilini neyin ortaya koyduğunu, neyin ortaya çıkarttığını, insan dilinin nasıl evrimleştiğini, bunun gelişme duraklarının neler olduğunu anlatmış durumdayım. Fakat konuyu bu biçimde ifade ederek bütünlüklü ve somut bir teoriyi ortaya koymamak doğru olmaz. Dolayısıyla bundan sonraki videolarda geçmişte ayrıntılı biçimde ele aldığım ve insan dilinin kökeninin anlaşılması bakımından önem arz ettiğini düşündüğüm konuları hızlı bir özet yapacağım. Ve bu hızlı özet içerisinde insan dilinin kökenini kavramak için anlaşılması gereken en ön temel noktaların altını bir kere daha çizeceğim ve sonuçta ortaya çıkan tabloyu somutlayarak bu videolar dizisine son vereceğim. Şimdi bu yapmaya çalıştığım işi şöyle de tarif edebilirim. Örneğin biliyorsunuz bazı gazetelerde, dergilerde falan belli bulmacalar olur. O bulmaca şöyle bir bulmaca hayal edin. Örneğin bir orman düşünün. Ormanın içerisinde sayısız bitki, hayvan hepsi birbirinin içine geçmiş. Böyle çok bir jungle gibi bir orman düşünün. Şimdi bu ormanın içerisinde çok değişik bir bitkinin olduğunu düşünelim. Bu bitkinin belli yaprakları, gövdesi, dalları, ondan sonra genel görünümü, onunla ilgili bir takım özelliklerin hepsini tek tek ayrıntılı olarak size tarif ettiğimi düşünün. Fakat o karmaşık jungle'ın içerisinde bu bitkiyi arayıp bulmanız ya da göstermenizi istediğimde bunu doğal olarak yapamayacaksınız. Çünkü tek tek bitkinin bazı özelliklerini çok iyi kavramış olsanız da ya da size çok iyi anlatmış olsam da bir bütün olarak bitkiyi görmediğinizde ya da bitkiyi bir bütün olarak bütün ögeleriyle birlikte somut olarak ortaya konmadığında onu ormanın içerisinde fark etmeniz pek mümkün olmaz. Şimdi bunun gibi ben kuşkusuz bu 2 senelik süreç içerisindeki videolarda insan dilinin kökeninin anlaşılması için gerekli temel konuları elimden geldiğince tek tek ortaya koymaya çalıştım. Ve bu tek tek ortaya koymaya çalıştığım ve ele aldığım konuların bir bütün olarak insan dilinin kökenini kavranmasını nasıl sağladıklarını ve insan dilinin kökenini anlaşılması bakımından bunların hepsinin nasıl bir bütünsellik oluşturduklarını ortaya koymam gerekiyor. Ve dolayısıyla bundan sonraki videolarda esas olarak genetik, biyolojik süreçlere bağlı olarak gelişen insanın evriminin kültürel evrimle birlikte nasıl geliştiğini ve bu kültürel evrimin gelişme süreci içerisinde insan dilinin nasıl şekillendiğini ve bunun unsurlarının nasıl tek tek ortaya çıktıklarını bir kere daha ele alacak, özet bir biçimde bunları değinirken konuyu bir yapbozun parçalarını bir araya getirir gibi bir araya getirmeye çalışacağım. Yani bundan sonraki sanırım yaklaşık 10 video, bilemediniz. Belki ondan az, belki ondan fazla olabilir ama yani o kadar da fazla video olmadan bu temel konuları hızlıca, daha net, daha duru bir biçimde ve ayrıntılara girmeden ortaya koyarak bu yaklaşık 2 yıldır süren araştırma sürecini sonlandırmak istiyorum. Bunu yaptığım oranda insan dilinin kökenini kavramak açısından nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve insan dilinin nasıl ortaya çıktığını ve günümüzdeki farklı biçimlenmesine nasıl kavuştuğunu arkadaşların anlayacaklarını düşünüyorum. Kuşkusuz beni dikkatle dinleyen ve
bu konuları kendi çabalarıyla daha kapsamlı bir biçimde araştıran bazı arkadaşlar benim bu yeniden yapmaya çalışacağım özetleme ve sunuma ihtiyaç duymamış olabilirler. Yani onlar konuyu kavramış olabilirler. Fakat konunun herkesin kendi yoğun gündemi içerisinde beni haftada bir kez dinleyerek ve bunu sürekli ve düzgün bir biçimde yapma belki de herkesin olanağı, fırsatı olmadı. Dolayısıyla bu hızlandırılmış özet ve sunumla birlikte insan dilinin kökeninin ve gelişmesinin kavranmasında nelerden söz ettiğimi ve bunların tek tek ortaya koyduğum ipuçlarının birbirine nasıl bağlanacağını ve nasıl bir bütünlüklü tablonun oluşacağını ortaya koymayı düşünüyorum. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.